Başaramadığını düşünüyorsan beni iyi dinle. Tamamen çuvallamış biri değilsin. Sen sadece unutkansın. Nereden geldiğini, nelere göğüs gerdiğini unutuyorsun. Sır değil, kendinden de saklamıyorsun. Hep kazanmadın. Yenildiğin de oldu. Üstelik birkaç kez değil, belki defalarca. Ama zor olan zaten bu değil miydi? Durumun hiç de iç açıcı olmadığını bildiğin halde devam etmen. Birinci olanı, ikinci olanı, üçüncüyü gördüğün halde yarışa devam etmek. Onca emeğin boşa gittiğini görüyor olmana rağmen devam etmek. Bu hiç ama hiç kolay değil. Milyonlar, hatta milyarlarca insan kaybedeceksem neden yarışayım ki diyerek hiç denemeden, korkusuyla hiç yüzleşmeden ta en başta kaybederken sen ben varım diyorsun. Diğerleri kadar iyi olmadığını biliyorken oyuna girmek herkesin harcı değil. Sende o cesaret var. İşte bu yüzden kaybetsen de, en önde olmasan da, ilk üçe girememiş o dördüncü olsan da, hatta sondan birinci olsan da çıktın ya yola, kendine bir aferin de. Bu cesaret başarmak değil midir ha? Mızıldanmadan, onu bunu suçlamadan, sorumluluğunu alıp kendine böyle olacağı belliydi diyerek kendini avutmayı bilmek az şey mi? Düştüğünde canın yanarken kanayan dizlerinin, eline avucuna dolan kumun acısını yaşarken insanın kendine geçecek tamam demesi, buna kendini o an inandırması az şey mi? Bu da bir başarı değil mi? Hatırla, bunca acı boşuna çekilmedi. Yaraların boşuna kabuk bağlamadı. Herkes skora bakarken, diğerleri peki sonuç diye sorarken sen hile yapmamış, kendi hakkına razı olmuş, dürüstçe yenilmişsen bu az mı? Yeniden başlamak için ayağa kalkmak, bir kez daha denemek için yola çıkmak, Allah aşkına söyle, bunlar da başarmak değil mi? Başarı konusunda büyük bir yanılgı var. Başarı bir sonuç, hedef, varılan yerden çok o yolculuğun kendisidir arkadaşım. Başarı bir olay değildir. Başarı bir olgu, bir süreçtir. Adam ya da kadın yıllarca emeğiyle çalışıyor ve kazandığı para asgari ücret. Pek çok insanın gözünde bu kişi başarısızdır, değil mi? Ama o gözler kördür. Elinden geleni yapan, yeteneği, becerisi ölçüsünde yapabildiği işte gocunmadan, dürüstçe, alnının teriyle, yanlışa sapmadan, çoluğunu çocuğunu geçindiren insan büyük bir zenginliğe sahiptir. Okulda, derslerde, sınavlarda, adı o çarşaf çarşaf listelerde, önlerde, yukarılarda yazmasa da, elinden geleni yapan, ötekiler kadar puanlar alamasa da okula, derslere devam eden, doğru düzgün bir insan olmak için kendini yetiştiren, etrafındaki yetişkinlerden günlerce bir çift tatlı söz, bir aferin duymadan okula, derslere devam eden başarılı değil midir? Bütün eğitim sistemi ona başarısız derken, bu sınavlar o gence kurduğu hayallerin çok uzak olduğunu söylerken, o hala olabilir, devam edersem olur, geç olur, güç olur ama olacak diyerek devam eden daha başarılı değil midir? Ben senin hikayeni biliyorum arkadaşım. Burada anlatamadığım, aklından geçen, gönlünden geçen, yaşantındaki güçlükleri de tahmin edebiliyorum. Bu videoları yapıyorum, sana konuşuyorum çünkü bilmeni istiyorum. Bu hayatta sana da yer var. Senin bu yaşamda bir anlamın, bir değerin var. Yolculuğa devam ettikçe göreceksin ki sen de başarılısın. Başarıyorsun. Şu an milyonların izlediği o beyin hücrelerinin katili faydasız videoları değil de bunu izlediğine göre sen neyin değerli olduğunu bilen bir insansın. Evet, kendinden çok memnun değilsin belki. Çalışmaların istediğin kalitede olmuyor. Performansını da beğenmiyorsun. Ancak bunun değişmesini istemekten, bunu değiştirmeye çalışmaktan da vazgeçmiyorsun. Bu harika bir şey değil mi? Daha önce defalarca başlayıp sonunu getiremediğin çok oldu. Ama hala kendine kızsan da yine yeniden yeni başlangıçlar yapmaktan vazgeçmemen şahane bir şey değil mi? Bak, bu durum bana şu eski hikayeyi hatırlattı. İyi dinle. 3 sinek var. 3 sinek süt dolu bir kovaya düşmüşler. Sineklerden biri bu manda sütü şahane, bayılırım diyerek yemeye içmeye koyulmuş. Bir diğeri eyvah hepimiz boğulup öleceğiz demiş, kanat çırpmaya, uğraşmaya dahi girişmemiş. Bırakıvermiş kendini. Üçüncü sinek ise daha yapacak işlerim var. Okuyup büyük sinek olacağım, üniversiteye gideceğim, kariyer hedeflerim var. Hayatımın bir kova sütle bitmesine izin veremem demiş. Başlamış debelenmeye. Bacak, kanat, Allah ne verdiyse çabalamış o kadar uğraşmış ki. Sonrasında o sütün üstünde bir kaymak tabakası oluşmuş ve kaymağa tutunup sütten çıkıvermiş. Sonra arkadaşlarını kurtarmak için arkasına bakmış ki sadece biri kalmış, diğeri ise çoktan boğulmuş. Tahmin ettiğin üzere boğulan öleceğiz diyen sinekmiş ve haklı çıkmış.
Boğulmuş. Diğeri ise süt banyosu yapmakta, anın keyfini çıkarmaktaymış. Boğulmak hiç aklında olmadığı için içindeki durumu anlamamış bile. Bizim mücadeleci sinek diğerine kanadını uzatmış ve o da kurtulmuş. İkisi de uçup gitmişler ama birisi daha yukarıya uçuyormuş. Farkındayım, motivasyon oluşturalım derken bir kova sütü mundar ettik, heba ettik. Dilerim sen mesajı almışsındır ve süt boşa gitmemiştir. Akıllı bir adamın dediği, benim de çok beğendiğim bir söz var. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek deliliktir. Eğer deniyorum ama olmuyor diyorsan denemekten vazgeçme. Yöntemi değiştir, deneme şeklini değiştir, iş yapma biçimini, çalışma şeklini, öğrenme tekniğini, ortamını ama sadece değiştirmek için değiştirme. İşe yarayacağını öngördüğün değişiklikleri hayata geçir. Belki çabucak sonuç alırsın, belki birkaç gün sonra meyveleri toplamaya başlarsın. Belki de hiçbir şey değiştirmen gerekmiyordur. Belki yapman gereken değişiklikleri zaten yaptın ama düzenli, istikrarlı bir şekilde devam etmediğin için hedeflediğin sonuçları alamamış olabilirsin. Arkadaşım, devam etmek başarının kendisidir. Ben bu başarı yolculuğuna devam edeceğine inanıyorum. Sen de inan. Kanala abone olmanı isterim çünkü senin benden video beklediğini bilmek beni mutlu ediyor, motive ediyor. Yeni videolar için çalışmaya koyuluyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle kendine lütfen iyi bak.